Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün GitHub Copilot kullanarak bazı test senaryoları, test case'leri hazırlayacağız. Bunlar için nasıl bir yol izlemeliyiz veya neler yapmalıyız? Bunları anlatmaya çalışacağım. Visual Studio Code Insider ve GitHub Copilot eklentilerini kullanacağım. Insider kullanmamın nedeni Copilot'ın Agent modu. Şu an sadece Insider'da çalışıyor. Ee, Onun dışında önemli bir noktada Agent'da çalışacaksanız burada Chat Agent diye arattığınızda burası aktif olmalı. Ee, Herhangi bir proje dosyası açmanız gerekiyor. Ben desktop'ta hemen desktop'ımı açtım. Burada da bir promptum var. Bu promptu yazarken öncelikle nelere dikkat ettim? Be clear, be specific, use bullet points, and give example what you want to LLM to do. Bunları İngilizce söyledim. Şimdi de Türkçeleştireceğim. Açık ve net olun. Bunları maddelendirin ve ne istediğinizden emin olun. Ne istediğinizi adım adım belirtin. Örneğin her bir test case için benzersiz bir numara, test adımlarını açık ve anlaşılır şekilde belirt. Bunu istiyorum. Bu case'leri bir CSV dosyası haline getir. Gibi gibi şeyler anlattım. Bunu GPT-4'e soracağım önce. Prompt'u don sevdiğim kapatsın. Bunu buradan kopyaladık ve agent'ımıza yapıştırdık. Bakalım sonuç ne gelecek. Bazen sonuçlar e, değişik olabiliyor. O yüzden hani kayıt halindeyken farklı bir şey de gelebilir. Şu an evet, dosyayı okuyorum diyor. Aslında şu an hani dosyayı okuyacak bir şey de yok. Ee, evet, desktop'a sevleyeceğim diyor bunu. Yani kaydedeceğim diyor. Evet, test case'lerimizi oluşturdu. Test cases diye. Gördüğünüz gibi test case'lerimize ID verdi. High, medium diye priority'lerini verdi. Test step'leri expected results and test data'yı verdi. Tamam diyelim. Yani şu an GPT-4'te aldığımız sonuç bu. Aynısını bir de Cloud'a soracağım. Bakalım. Çünkü agent'tan agent'a da farklı sonuçlar veriyor. Şunu da kapatabilirim. Working set olarak aldı. Keşke öyle yapmasaydık. Ama bakalım. Add more test cases dedi. Güzel. Evet. Daha fazla Cloud'e daha fazla test case ekledi. Güzel. Bunu da denemiş olduk. Aslında farklı test case'leri de ekleyebiliyormuş. Burada da bir özet çıkarttı. Dosyaya eklemeyen test case'ler dedi. Boş başlık kontrolü, özel karakter derken önceliklere göre düzenlemiş. Güzel. Orta önceliklileri vermiş. Düşük öncelik vermiş. İhtiyaç duyulursa başka test senaryoları da eklenebilir. Performans testleri, güvenlik testleri, farklı tarayıcı uyumluluğu. Tamam. Bana bu uygulama için bir de performans ses senaryoları ekleyebilir misin diyeyim. Burada herhangi bir şeyimiz var mı? Expected result test data aynı zamanda testleri kategorilendir.
Aynı zamanda eski ve yeni testleri diyeyim. Evet, hepsine kategori ekliyor. Functional UI dedi, performans dedi. Güzel. Bence gayet güzel. Ee, no response was returned dedi. Ama gayet güzel oluşturdu bence. Bunu accept diyeyim. Bu şekilde test senaryoları oluşturabiliyoruz. GitHub Copilot'ın yeni agentlarıyla. Güzel. Aynı zamanda GitHub Copilot'ın agentları sanırım o GPT-4'te vardı. Ee, dosyaları okuyabiliyor. Örneğin şöyle bir ekran var. Bana bu ekranda neler gördüğünü anlatır mısın diyeyim. Bir ödeme formu görüyorum dedi. Formda gördüklerini anlattı. Peki bana bu formda gördüğün elementleri diyeyim ya da web elementlerini kontrol eden örnek bir Selenium kodu yazabilir misin? Bu formda gördüğün web elementlerini kontrol eden görünürlüklerini diyeyim, daha da ekranda görünürlükleri kontrol eden örnek bir Selenium kodu yazabilir misin? Şu an aslında hani herhangi bir web sayfası değil, bir Python dosyası oluşturuyor. Selenium test. Nasıl çalıştıracağımızı söylüyor. Chrome elements to take check dedi. Aslında kafasından bazı şeyler verdi işte. Örnek bir kod oluşturdu ama elements to check dedi by ID. Bunlar tabi farazi, yani herhangi bir şey yok. Peki tamam. Tamam, bunu da oluştur. Evet, dosyayı eklemedi. Tekrar bu dosya üstünde çalışacağım. Bu ödeme ekranı için bana örnek bir test senaryosu oluşturabilir misin? Bizim promptta ne verebiliriz? Ek bilgileri verebiliriz aslında. Ek bilgiler diyeceğim. Bu ödeme ekranı için bana örnek bir test senaryosu oluşturabilir misin? Test adımları aç. Beklenen sonuç her adım ayrı ayrı belirt. Test verilerini gerekliyse her adımda ayrı ayrı belirt dedim. Bizim ekranımızda başka ne var? Örneğin kredi kartı numarası ve güvenlik kodu. Güvenlik kodu 3 haneli olmalıdır diyeyim sadece.
beklenen davranış olarak şurayı alayım. Aslında bunları hiç yazmayayım. Bakalım ekran sadece bu ödeme ekranı bana örnek, evet, sadece ekranda ne gördüğüne göre bir test senaryosu oluşturacak mı? Tabii ki bu ödeme örnek bir test senaryosu diyor. Test senaryosunu yalnız evet gene şey olarak yazdı. Elements to check diye. Da bir öncekine devam etti. Geçmişi hatırladığı için sanırım. Ne yapabiliriz? Tekrardan şurayı komple bir sileyim. Evet, fileleyeyim. Yeni bir chat oluşturduk diyelim. Evet, bana bu ödeme ekranı için bir kullanıcı test senaryosu diyeceğim. Kullanıcı test senaryosu deyince çünkü kod da oluşturabiliyor. Evet, şu aslında evet, test case'leri buraya tekrardan oluşturdu mu? Bir tane satır eklemiş. Ödeme evet, güzel. Güzel. Geçerli kart bilgileri, Mastercard. Evet, okudu ve CSV olarak buraya kaydetti. Tamam. Bunu da accept diyeyim. Burada niye böyle yaptı tam anlamadım ama evet, test case olarak bu ödeme ekranı için öyle. Tamam. Bir de bir deneme daha yapacağım. Bunu kapatayım. Bunu da kapatayım. Ee, Hala hazırda olan bir projeyi açacağım. Şu an görmüş olduğunuz proje bir Android projesi. Android Studio ile oluşturdum. Ve Visual Studio Code ile açtım. Aslında projede burada. Projede gördüğünüz gibi username, password ve login butonları var. Ama örneğin şurada test tagleri varken biz bunları kaldıralım. Test tagleri diyelim ki developer bize yazmadı. Yani proje bu şekilde bize geldi. Benim isteyeceğim şey şu olacak. Write me an Appium test for this file and add test tags if we need test tags. Okay. Tamam. Agent seçeyim. Code base ekleyeceğiz. Pardon. Evet. Username field, password field and login field zaten buraya main activity'de eksik olanları ekledi ve bir test bize yarattı. Evet. Şuradan accept diyeyim. Ya bu test çalışıp çalışmaması önemli mi? Şu an için değil zaten. Benim burada yapmak istediğim, biz nasıl senaryolarda kullanabiliriz bu tool'ları ve hani ne gibi
özellikleri var. Bunları görmek istemiştim. Belki siz de yorumlarda ya da bana bir şekilde ulaşarak eee, sizin düşüncelerinizi veya işte farklı kullanım alanlarını, benim yanlış yaptığım ya da eksik anlattığım, eksik yaptığım yerleri ba- bana ulaştırarak beraber eee, daha yeni şeyler öğrenebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.